Roma İmparatorluğu'nda arenalar deyince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz gladyatörlerdir. Ölümleri pahasına mücadele eden bu efsanevi savaşçılar tarih boyunca hep büyük bir ilgi konusu olmuşlardır. Gladyatörler deyince de muhtemelen güçlü savaşçılar, acımasız dövüşler ve zafer arayışı akla gelmektedir. Ancak bu ihtişamlı yaşamın ardında neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte bugünkü videomuzda gladyatörlerin güneşin ilk ışıklarından geceye kadar süren bu zorlu ve merak uyandıran hayatlarını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız bu kanlı arenaların hikayesine doğru bir yolculuğa çıkalım. Gladyatörlerin günü şafak vakti başlar. Ludus adı verilen gladyatör okullarında eğitim gören bu savaşçılar sabahları sıkı bir rejime tabi tutulurlar. Kahvaltı genellikle besleyici yiyeceklerden oluşur. Bu yiyecekler onları zorlayıcı eğitimler için hazırlar. Bu dönemde ekmek, meyve ve sebzelerle birlikte protein açısından zengin yiyecekler tüketilir. Sabahın ilk işlerinden biri kişisel bakım ve silahların kontrolüdür. Kılıçlar, kalkanlar ve diğer dövüş aletleri dikkatlice incelenir ve bakımları yapılırdı. Günlük antrenmanları, dayanıklılık ve dövüş becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Sabaha koşu ve kuvvet antrenmanları ile başlanır. Daha sonra dövüş teknikleri üzerine çalışmalar yapılır ve deneyimli eğitmenlerin gözetimi altında çeşitli dövüş tekniklerini öğrenirlerdi. Ardından gladyatörler arenada hayatta kalmak için sıkı bir eğitim programına tabi tutulurlar. Bu nedenle eğitim, bir gladyatörün günlük yaşamının merkezindedir. Eğitim, tahta silahlarla yapılan sahte dövüşler, kondisyon egzersizleri ve bir rakibe karşı mücadele etme sanatını içerirdi. Aynı zamanda gladyatörler farklı dövüş stillerinde de ustalaşmak zorundadır. Kılıç kullanımı, zırh taktikleri ve dövüş stratejileri gibi konular üzerinde yoğunlaşılır. Eğitim sadece fiziksel güçle ilgili değil, strateji, çeviklik ve rakibin hamlelerini tahmin etme yeteneğini gerektirirdi. Ayrıca eğitimlerde dövüş becerilerinin yanı sıra psikolojik dayanıklılık da geliştirilir. Bu eğitimler, gladyatörlerin savaş alanında nasıl hayatta kalabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olur. Bir gladyatörün gününün en önemli anı arenadaki gösteriydi. Oyunlar, halkı eğlendirmek ve Roma İmparatorluğu'nun gücünü göstermek için tasarlanmıştı ve genellikle ölümcül olurdu. Gladyatörler arenaya "Morituri te salutant", ölmek üzere olanlar seni selamlar ifadesiyle girerlerdi, ölüm tehlikesinin her zaman var olduğunun bilinciyle. Dövüşler her zaman ölüme kadar gitmezdi, çünkü gladyatörler sahipleri için değerli yatırımlardı. Ancak yenilen bir gladyatörün kaderi genellikle kalabalık ve oyunların sponsoru olan editörün elindeydi. Arenadan sağ çıkan gladyatörler ise luduslarına geri döner ve yaraları için tıbbi tedavi görürlerdi. Bir gladyatörün hayatı zordu, özgürlükleri sınırlıydı ve sürekli ölüm tehdidi altındaydılar. Ancak başarılı gladyatörler şöhret ve servet kazanabilir, Roma toplumunda ünlü figürler haline gelebilirlerdi. Bu bakımdan gladyatörler Roma toplumunda ilginç bir statüye sahiptiler. Bir yandan köle statüsündeydiler, diğer yandan halkın gözünde büyük bir popülerliğe sahip olabilirlerdi. Gladyatörler kazandıkları zaferlerle halkın sevgisini kazanabilir ve hatta özgürlüklerine kavuşabilirlerdi. Ancak arenadaki her dövüş onlar için hayat memat meselesiydi. Roma gladyatörleri farklı dövüş stilleri ve silahlar kullanarak çeşitli kategorilere ayrılırdı. İşte bazı önemli gladyatör türleri: Murmillo, büyük kalkan ve kısa kılıç kullanan ağır zırh giymiş gladyatörlerdir. Genellikle balık şeklinde miğferler takarlar ve balıkçılarla özdeşleşmişlerdir. Retiarius, ağ ve 3 dişli mızrak trident kullanan hafif zırhlı gladyatörlerdir. Diğer gladyatörlere göre daha hızlı hareket edebilirler ve ağı kullanarak rakiplerini tuzağa düşürmeye çalışırlar. Secutor, Murmillo'nun rakibi olan bu gladyatörler kalkan ve kılıç kullanır. Düz, yuvarlak miğferleri sayesinde Retiarius'un ağına karşı korunurlar. Traex, kavisli kılıç, sica ve küçük, kare bir kalkan kullanan gladyatörlerdir.
Genellikle geniş miğferler ve zırhlarla korunurlar. Samnite, ağır zırhlı, geniş kalkanlı ve kısa kılıçlı gladyatörlerdir. Adını Roma'nın eski düşmanlarından biri olan Samnitlerden alırlar. Essedarius, muhtemelen Julius Caesar tarafından Roma'ya tanıtılan bu savaşçılar savaş arabaları kullanmış olabilirlerdi. Bu da dövüşlere farklı bir dinamik katardı. Gladiatrix, nadiren de olsa kadın gladyatörler gladiatrices olarak bilinirlerdi. Genellikle diğer kadınlarla ya da cücelerle dövüşürlerdi ve bir tür gösteri olarak sunulurlardı. Hoplomachus, Yunan savaşçılarına benzeyen Hoplomachus, mızrak ve küçük yuvarlak bir kalkan taşırdı. Zırhları, tepelikli bir miğfer, dizlikler ve bir kol zırhından oluşurdu. Bu gladyatör türleri arenadaki dövüşlerde farklı yetenekler ve stratejiler sergilerlerdi. Her birinin kendine özgü dövüş stili ve silahları vardı. Bu da arenadaki dövüşleri daha çekişmeli ve heyecan verici hale getirirdi. Gladyatörler, Roma İmparatorluğu'nun en cesur ve gözde savaşçılarıydı. Günlük yaşamları, sıkı eğitimleri ve arenadaki mücadeleleri onların tarihin unutulmaz figürleri haline gelmesini sağladı. Bu videomuzda bir gladyatörün bir gününü ve arenadaki yaşamını inceledik. Umarım bu yolculuk sizler için de ilgi çekici olmuştur. Bu tarih yolculuğumuzda da bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Video hakkındaki görüşleriniz bizim için çok önemlidir. Bu nedenle videoya yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda video hoşunuza gittiyse bu tür videoların devamı için lütfen beğenin, paylaşın ve abone olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.